Emers anlam olarak bize şunu ifade eder. Bitki köklerinin nemli ya da ıslak bir zeminde, yapraklarının ise su dışında olduğu hal. Akvaryumlarımızda beslediğimiz bitkilerin büyük bir kısmı amfibik canlılardır. Bu bitkiler yağışların çok olduğu mevsimlerde suyun altında, yağışların azaldığı dönemlerde de yaprakları suyun dışında, kökleri ise suda kalacak şekilde yaşamlarını sürdürürler. Bitkilerin su altında besin alımı ve fotosentez yapması su üstüne oranla daha zordur. Bunun için bitki oldukça fazla enerji harcar. Suların çekilmesiyle birlikte bitki yaz mevsiminin geldiğini anlar. Güneş enerjisini ve besin elementlerini kolayca kullanmaya ve kış için depolamaya başlar. Akvaryumlarımızda beslediğimiz bitkilerin emers ortamda hızlı gelişme ve farklı şekilde büyüme sebebi de budur. Bu evrimsel süreç milyonlarca yıldır bu şekilde ilerler. Emers bitki yetiştirmenin şartlarından biri de nemdir. Doğal hayatlarında da yüksek oranda neme maruz kalırlar. Akvaryumlarımızda emers bitki yetiştirmek için bitkileri ektikten sonra akvaryumun üzerini nem kaybı olmayacak şekilde kapatmalıyız. Ancak az da olsa oksijen girecek şekilde delikler açalım. Toprakta emers bitki yetiştirmek. Torf veya toprak karışımı ile kapaklı bir kapta emers bitki yetiştirebilirsiniz. Bunun için saklama kaplarını kullanabilirsiniz. Toprağı kaba koyduktan sonra sprey sulama aleti ile toprağı çiçek sular gibi sulayın. Daha sonra bitkileri kökleri toprağa değecek şekilde bırakın. Yoğun nemde bitkiler daha çabuk kökleneceğinden toprağa tutunması kolay olacaktır. Mümkünse güneş ışığı gören bir yere koyun. Cam kenarları bu iş için idealdir. Ekim işleminden bir hafta sonra bitkinin durumunu kontrol edin. Yaprakları yeşilse köklenmeye ve topraktan besin alımı başlamıştır. Bu aşamadan sonra bitkinin kabını bitkiyi akvaryuma ekene kadar açmayın ve yerini değiştirmeyin. Kabın içi buhar oluyorsa bitki nem alıyor demektir. Diğer yöntem ise topraksız tarımdaki gibi bitkinin köklerinin suda kaldığı ve suyun sirküle olduğu sistemdir. Bu sistemde taş yünü gibi su tutma kapasitesi yüksek olan bir malzeme kullanabilirsiniz. Kökler taş yününe sarılır ve file saksı içine konularak suya bırakılır. Bu yöntemde en pratik yol viyol kullanmaktır. Viyolleri altlarından delerek daha fazla su girişi sağlayabilirsiniz. Burada aşağıdaki maddelere işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız dikkat edin. 1. Taş yünleri içinde hava olduğu için suda batmaz. Su dolu bir kapta taş yünlerini elinizle sıkarak havalarını aldıktan sonra batırabilirsiniz. 2. Saksı ve viyol seçiminde boyutlara dikkat edin. Saksıların ölçüsünde viyol alın. Aksi takdirde bitki köklerinin suya ulaşması zorlaşır. Hidrofonik yöntemde bitki köklerine elementleri kendimiz veririz. Bu elementleri ölçümler yaptıktan sonra suya karıştırarak vermeliyiz. Kökleri daima su içinde olan bitkiler susuzluk stresinden uzak şekilde gelişmeye başlayacaktır. Bu sistemde bitkiler köklenmeden gübre vermek doğru değildir. Bitki kökleri bol oksijenli suda daha rahat gelişirler. Köklerin bulunduğu suya akvaryum motorları ile akıntı vererek hem oksijen vermiş olur hem de ısıyı eşit şekilde dağıtırsınız. Hidrofonik sistemi akvaryumlarımızda aşağıdaki yöntemle kurabiliriz. 1. Viyolleri akvaryumun iç kısmına girecek boyutta kesin. 2. Isıtıcı, akıntı motoru gibi cihazlar için boş bir alan bırakın. 3. Saksıları yerleştirin ve akvaryumun üzerini kapatın. 4. Aydınlatma olarak 6500 Kelvin ve 10.000 Kelvin mor ve kırmızı dalga boylarından olan lambaları tercih edebilirsiniz. Örneğin 1 adet 865 kodlu lamba ve 1 adet Grolux. 5. Isıyı 25-26 dereceye ayarlayın. 6. Haftada 3 gün yaprakları sprey sulama aletiyle sulayın. Yukarıdaki yöntemle amatör olarak hidrofonik bir sistem sahibi olabilirsiniz. Kurduğunuz emers ortamın doğru olup olmadığının yanıtını size en iyi bitkiler verecektir. Ben bu sistemi deneyimlemiş bir kişi olarak size şu tavsiyeleri verebilirim. Gübrelemeyi bitkilerin isteklerine göre verin. Bunun için ölçümler yapın. Aydınlatmayı günde en az 9 saat çalıştırın. Yapay ışıklarla destek olması için mümkünse akvaryumu güneş alan bir yere koyun.
Bu sistemi şebeke suyu yerine içme sularıyla kurun.